Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve sevimli hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz tığ işi karanfil çiçek anahtarlık yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Karanfil çiçek anahtarlıklarda 5 kattan oluşan orta kalınlıkta ve %50 koton, %50 akrilik ipler kullanacağız arkadaşlar. Bir adet anahtarlık klipsine ihtiyacımız olacak. Yine bir miktar boncuk elyaf, 2,20 milimetre ile de anahtarlıkları öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğendiyseniz haydi vakit kaybetmeden anahtarlığın yapılışına başlayalım. Anahtarlığın yapılışına yeşil renk ile bir miktar ip bıraktıktan sonra sihirli halka yaparak başlayalım. Bir zincir, halkanın içerisine 8 tane sık iğne yapalım. Sekiz sık iğneyi yaptıktan sonra halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı boşluğun içerisine sık iğne ve altta yaptığımız 8 sık iğnenin her birinin tepesine bir adet sık iğne yaparak toplam 8 tane yan yana sık iğne yapalım. Sekizinci sık iğneyi yaptıktan sonra ilk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir ve aynı kayma dikişini yapmış olduğumuz boşluğun içerisine 2 tane sık iğne yapalım. Yan yana 2 sık iğne. Sonraki sık iğnenin tepesine 2 tane sık iğne. Yan yana 2 sık iğne. Sonraki sık iğnenin tepesine 2 sık iğne. Ve yan yana 2 tane sık iğne yapalım. Üçüncü sırada toplam 12 tane sık iğne yapmış olduk. İlk sık iğnenin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım ve bu aşamada anahtarlık klipsini monte edelim arkadaşlar. Sihirli halkanın ipini düğüm yaptıktan sonra desenin iç kısmından dışarıya doğru ve sihirli halka boşluğundan iğneyi çıkartarak anahtarlık klipsini monte edebilirsiniz. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ve şu anda toplam 3 sıra yaptık. Üçüncü sıradan sonra her sırada 12 sık iğne yaparak deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir zincir yapalım. Aynı kayma dikişi boşluğuna birinci sık iğneyi yaptıktan sonra yan yana sık iğne yaparak toplam 12 tane sık iğne elde edelim. 12. sık iğneyi yaptıktan sonra ilk ilmeğin tepesine
kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir, aynı boşluktan başlayarak 12 tane sık iğne yapalım ve sihirli halkadan sonra toplam 7 sıra olana kadar örmeye devam edelim. Sihirli halkadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yaptık arkadaşlar. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek kullanmış olduğunuz iplerdeki açık renk ile devam edelim. Yine burada bir miktar ip bıraktıktan sonra ilk düğümü yapalım arkadaşlar. Ve alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir sık iğnenin tepesinden ipi sabitleyelim. İki zincir. İpi sabitlemiş olduğumuz aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapalım. Şimdi alt sırada yapmış olduğumuz 12 adet sık iğnenin her birinin tepesine 3 ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk yapmış olduğumuz zincirin tepesinde görünen ilmeğin içerisine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapalım. Ve alt sırada yapmış olduğumuz bütün trabzanların tepesine 3 adet ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesinde görünen ilmeğin içerisine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek kullanmış olduğunuz iki renkten koyu renk ile son sırayı yapalım. Alt sırada yapmış olduğumuz herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyebilirsiniz. Bir zincir, sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi, bir zincir, sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi, bir zincir, sonraki trabzanın tepesine kayma dikişi. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir zincir yapalım. Son ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. Bir zincir yaparak ipi keselim ve ilk ilmeğin içerisinden gizli birleştirme yapalım. Burada yapmış olduğumuz yeşil alana
elyaf ile dolduralım arkadaşlar. Ve burada açık lila renk ile yapmış olduğumuz ipi tekrar iğneye takalım. Yeşil son sık iğne boşluğundan iğneyi dışarıya doğru çıkartalım. Ve her sık iğne ilmeğinden zikzaklar yaparak etrafını çevreleyelim. Bu alanı sıkıştırabildiğimiz kadar sıkıştıralım. Çiçeğin iç kısmından düğüm yaparak gizleyelim. Böylelikle karanfil çiçeği de bu şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.